Şu anda öyle ama her şey değişir Stafford Pines. Her şey değişir. Esrarengiz kasaba. Dışarıdan bakıldığında gizemli, eğlenceli ve çoğu zaman komik hikayelere sahip bir çizgi dizi gibi görünüyor. Ama bu çizgi dizinin fark edilmesi zor, çok daha karanlık detayları var. Öyle ki bu dizinin bazı bölümleri sadece bir macera anlatmıyor. Aynı zamanda insan zihni, gerçeklik ve korku üzerine oldukça rahatsız edici mesajlar veriyor. Ve çoğu izleyici bu detayları ilk izlediğinde fark etmiyor bile. İşte tam da bu yüzden bu çizgi dizinin karanlık tarafına biraz daha yakından bakmak gerekiyor. Onun için bu videoda sizlerle birlikte Esrarengiz Kasaba'da yer alan en korkunç bölümlerdeki en karanlık mesajlara yakından bakacağız. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Gördüğüm şeye inanamayacaksınız. İnanılmaz bir şey. Tarif etmek imkansız be. Aa! Görülmemiş. Esrarengiz kasaba evreninde en rahatsız edici fikirlerden biri insanların kendi gerçekliklerinden isteyerek vazgeçmesi olabilir. Ve hakkında konuşacağımız bu bölüm, yani Society of the Blind Eye adlı bu bölüm aslında bu durumu tamamen bizlere gösteriyor. Bu bölümde Dipper günlüklerin yazarını bulmak için çalışmalar yapıyor ve yaptığı çalışmaların sonucunda McGucket'a dair izler buluyor ve ona giderek gerçeğe dair bilgiler bulmak istiyor. Dipper onun hatırlamasına yardımcı olmak için günlüğü çıkardığında ona belli başlı sayfalar gösteriyor. Bu sayfaların içinde McGucket'ı adeta çılgına çeviren bir sembolle karşılaşıyoruz. Sonrasında bu sembolün Kör Göz Tarikatı adında bir gruba ait olduğunu öğreniyoruz. Ve McGucket'ın yönlendirmesiyle birlikte Dipper, Mabel, Sus, Wendy ve McGucket bu tarikatla ilgili bir bilgi bulmak adına maceraya çıkıyorlar. Bahsi geçen bu tarikatın amacı insanların yaşadığı paranormal ya da travmatik olayları hafızalarından tamamen silmektir. İlk başta bu insanlara yardım eden bir sistem gibi görünebilir. Ancak bölüm ilerledikçe işin aslı ortaya çıkar. Çünkü burada sadece anılar silinmez. Gerçekliğin kendisi sistemli bir şekilde yok edilir. Ve bölümün en rahatsız edici noktalarından biri de şudur. Bu oluşum aslında açıkça bir tarikat düzeni gibi çalışmaktadır. Gizli bir merkezleri vardır. Toplantılar yaparlar ve adeta bir ayini andıran ritüellerle insanların hafızalarını silerler. Bulundukları ortam, yaptıkları işlemler ve insanlar hakkında topladıkları bilgileri saklama biçimleri hepsi ciddi anlamda rahatsız edici bir atmosfer yaratır. Ama işin en karanlık kısmı da tam olarak burada başlar. Bu tarikat sadece başkalarına bunu yapmaz. Kendi üyeleri de bu cihazı kendi üzerlerinde kullanırlar. Yani onlar da rahatsız oldukları gerçekleri bilinçli şekilde silerler. Bu da şu gerçeği ortaya çıkartır. Bu insanlar artık gerçeği arayan bireyler değil, gerçekten kaçmayı alışkanlık haline getirmiş bir sistemin parçasıdır. Zaten dizi boyunca kasaba halkının tüm bu anormalliklere karşı neden bu kadar sessiz kaldığını da bu bölüm sayesinde anlıyoruz. Çünkü bu örgüt paranormal bir şeye tanık olan insanları bulur, onları kaçırır ve hafızalarını siler. Yani aslında kasabanın normal görünmesinin sebebi gerçeğin sistemli bir şekilde yok edilmesidir. Ve bölümün en kritik, en sarsıcı noktası ise sonunda ortaya çıkar. Bu tarikatın kurucusu kasabanın delisi olarak bilinen yaşlı adam McGucket'tır. Hafıza silme cihazını tasarlayan ilk kişi odur ve bu cihazı ilk kez kendi üzerinde deneyen de yine kendisidir. Ancak bu silahı defalarca kez kullanması zamanla onun zihnini parçalar. Kimliğini, geçmişini, hatta akıl sağlığını kaybeder ve sonunda kasabanın çılgın ihtiyarına dönüşür. Daha da rahatsız edici olan şey ise şudur. Bu tarikat McGucket'tan sonra da varlığını sürdürür. Ama bir noktadan sonra işler tamamen kontrolden çıkar. Çünkü üyeler cihazı o kadar sık kullanır ki kendi geçmişlerini bile unuturlar. Hatta tarikatın lideri bile gerçek kurucularının kim olduğunu artık bilmez. Uzun yıllar önce kurucumuz tarafından kurulduk. Kim olduğunu hatırlayan var mı? O ışını kendi beyinlerimiz üstünde de çok kullanıyoruz. Yani sistem öyle bir noktaya gelir ki kendi varoluş sebebini bile hatırlayamayan bir yapıya dönüşür. Bu dizinin verdiği en karanlık mesajlardan biridir. Gerçekten sürekli kaçarsan bir noktadan sonra kim olduğunu bile unutursun. Bu hikaye Adventure Time evrenindeki Buz Kralı karakteriyle de büyük bir benzerlik taşır. Çünkü Buz Kralı da sihirli tacın etkisiyle zamanla hafızasını, kimliğini ve geçmişini kaybeder ve sonunda tamamen farklı birine dönüşür. Aynı şekilde McGucket
Rocket da kendi yarattığı teknoloji yüzünden kendini kaybetmiştir. Ve tüm bu detaylar bir araya geldiğinde bu bölüm bize şunu açıkça söyler. Gerçekten kaçtıkça sadece acılardan değil, kendinden de kaçarsın. Aa, Tak tak. Esrarengiz kasaba içinde yer alan en çarpıcı bölümlerden biri de elbette Summer Win adlı bölümdür. Bu bölümde esrarengiz kasabaya özel olan Yaz Cadılar Bayramı adlı bir gelenek kutlanır. Kasaba halkı tıpkı Cadılar Bayramı'nda olduğu gibi kostümler giyer ve çocuklar şeker toplamaya çıkar. İlk başta her şey eğlenceli ve masum görünür. Ancak bu bölümün merkezinde Dipper'ın içsel bir çatışması vardır. Dipper, Wendy'ye daha yakın olabilmek için onun gittiği bir partiye katılmak ister. Bu yüzden Summer Win'e yani Yaz Cadılar Bayramı'na katılmak istemez. Çünkü artık büyüdüğünü ve şeker toplamanın çocukça olduğunu düşünür. Yani aslında Dipper çocuklukla büyümek arasında bir seçim yapmaya zorlanır. Öte yandan Mabel ise bunun tam tersini savunur. Onlara bu tarz geleneklerin önemli olduğunu, birlikte geçirdikleri bu anların zamanla geri gelmeyeceğini söyler. Çünkü büyüdükçe bu tür basit ama değerli anların kaybolacağını bilir. Bu da bölümün duygusal temelini oluşturur. Tam bu noktada Sus kasabada anlatılan karanlık bir efsaneden bahseder. Bahsedilen kişi ise Yaz Cadılar Bayramı hilekarıdır. Efsaneye göre bu yaratık Yaz Cadılar Bayramı ruhuna girmeyen, yani bu geleneği ciddiye almayan çocukları bulur ve onları cezalandırır. Başlangıçta bu sadece bir hikaye gibi görünür. Dipper ve diğerleri bunu ciddiye almaz ama gecenin ilerleyen saatlerinde gerçek ortaya çıkar. Bu yaratık gerçekten vardır ve en rahatsız edici kısmı şudur. Bu canavar Yaz Cadılar Bayramı ruhuna girmeyen çocukları tek tek avlar ve onları gerçek anlamda yer. Yani bu bölümdeki tehdidin amacı çocukları yalnızca korkutmak değildir. Onları doğrudan yemektir. İşte tam bu noktada bölümün tonu tamamen değişir. Yaz Cadılar Bayramı hilekarı bölüm boyunca karakterlerimizin peşinden gelir. Onları sürekli takip eder ve korkularını büyütür. Ve bölümün sonunda onları yakalayıp gerçek anlamda yemek ister. Bu noktada bölüm tamamen değişir. Çünkü karanlıkta avlanan bir varlıktan kaçmaya çalışan çocukların hayatta kalma mücadelesi ortaya çıkar. Yaratığın en rahatsız edici yanı sadece fiziksel bir tehdit olması değil, yarattığı psikolojik baskıdır. Çünkü bölüm boyunca çocukları hemen yakalamaz. Önce onları korkutur, onları yalnız hissettirir, kaçamayacaklarını düşündürür. Bu yüzden bölümün asıl gerilimi yakalanmak değildir. Yakalanana kadar geçen o korku dolu süreçtir. Dipper, Mabel ve diğerleri saklanırken aslında sadece bir canavardan değil, ne zaman ortaya çıkacağını bilmedikleri bir kabustan kaçıyorlardır. Ve bu belirsizlik bölümü diğerlerinden ayıran en güçlü unsurlardan biridir. Çünkü Yaz Cadılar Bayramı hilekarı klasik bir çizgi dizi canavarı gibi davranmaz. O sabırlıdır, sessizdir ve avını korkuyla zayıflatır. İşte başlıyor. Esrarengiz kasaba içinde en rahatsız edici bölümlerden biri olan The Inconveniencing adındaki bu bölümdü. Yüzeysel bakıldığında sıradan bir hayalet hikayesi konusuna sahip gibi görünse de bölüm içinde ciddi mesajlar vardı. Bölümde Wendy arkadaşlarıyla birlikte terk edilmiş eski bir süpermarkete gece takılmaya davet edilir. Dipper ise Wendy'ye daha yakın olabilmek için bu fırsatı kaçırmak istemez ve biz de sizle gelebilir miyiz diyerek Mabel'la birlikte onlara katılır. Başlangıçta her şey oldukça normal ilerler. Herkes eğlenir ve iyi vakit geçirirler. Dipper için bu ortam kendini daha büyük hissettiği bir fırsattır. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde ortam yavaş yavaş değişmeye başlar. İlk tuhaflıklar küçük detaylarla kendini gösterir. Dipper dondurucudan buz almaya gittiğinde aniden beyin ve gözlerden oluşan garip bir varlık görür. Bir başka sahnede ise kapının yansımasında arkadaşlarının iskelet hallerini fark eder. Bu anlar sadece korkutucu değildir. Aynı zamanda bulundukları yerin lanetli olduğunu açıkça hissettirir ve kısa süre sonra gerçek ortaya çıkar. Dipper cesaretini kanıtlamak ve büyüdüğünü göstermek için zamanında bu marketi işleten çiftin öldüğü noktaya uzanır. Bu hareket farkında olmadan bir şeyi tetikler. Çünkü o anda bu mekana bağlı olan hayalet çift uyanır ve onların hikayesi bölümün en karanlık taraflarından birini oluşturur. Bu çift geçmişte yine bu markete takılan gençler yüzünden kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişlerdir. Yani gençlere karşı büyük bir nefret beslemektedirler. Dipper ve arkadaşlarını gördüklerinde ise onları sadece korkutmakla kalmazlar. Onlara doğrudan işkence etmeye başlarlar. Karakterler tek tek
fiziksel ve psikolojik olarak zorlanırlar. Ve bölümün en rahatsız edici anlarından biri ise hayaletlerin Mabel'ı ele geçirip onun bedeni üzerinden konuşmasıdır. Bu noktada bölüm klasik bir çocuk dizisi olmaktan çıkar ve ciddi anlamda rahatsız edici bir atmosfere bürünür. Sonunda Dipper hayaletlerin istediği kuzu dansını yaparak onları sakinleştirir ve hayaletler grubu serbest bırakır. Her ne kadar bölüm tatlı bir şekilde bitiyor gibi görünse de arkasında bıraktığı his oldukça karanlıktır. Ama bölümün asıl derin ve çoğu kişinin fark etmediği mesajı başka bir sahnede saklıdır. Elbette bu mesajsa Mabel'ın süpermarkette dolaşırken bulduğu tarihi geçmiş şekerler. Mabel bu şekerleri yememesi gerektiğini bilmesine rağmen kendini tutamaz. Önce küçük küçük başlar, sonra kontrolü kaybeder ve aşırı miktarda tüketir. Bundan sonra olanlarsa oldukça dikkat çekicidir. Mabel'ın göz bebekleri büyür, gerçeklik algısı bozulur ve halüsinasyonlar görmeye başlar. Yani fiziksel olarak oradadır ama zihinsel olarak tamamen başka bir dünyaya kaymıştır. Bu sahne ilk izleyişte komik ya da rastgele gibi gelebilir ama aslında çok daha karanlık bir şey temsil eder. Madde bağımlılığı. Çünkü burada gösterilen şey sadece çok şeker yemek değildir. Kontrol kaybı, gerçeklikten kopuş ve sahte bir mutluluğa sığınma durumudur. Yani direkt olarak bağımlılığın temel etkileridir. Ve bölüm bunu çocuklara bile fark ettirmeden anlatır. Ve tüm bunlar birleştiğinde bölüm bize şunu gösterir. Büyümek sadece havalı ortamlara girmek değildir. Aynı zamanda risklerle, kontrol kaybıyla ve geçmişin karanlık izleriyle yüzleşmektir. Ve bazen en tehlikeli yerler en eğlenceli görünenlerdir. Geri alabilir miyim acaba? Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Esrarengiz kasaba içinde hem gizem hem de psikolojik gerilim açısından en yoğun bölümlerden biri de Into the Bunker bölümüydü. Bu bölümde Dipper dizi boyunca olduğu gibi yine günlüklerin gerçek yazarını bulmaya çalışmaktadır. Günlük üzerinde yaptığı araştırmalar sırasında yazarın geçmişte kullandığı gizli bir sığınağın izine ulaşır. Yani bu macera Dipper için kişisel bir merak ve keşif yolculuğudur. Ancak elbette bu fırsatı Wendy ile yakınlaşmak için de kullanır ve onu bu keşfe davet eder. Ve böylece Dipper, Mabel, Wendy ve Sue sığınağa giderler. Hep birlikte sığınağa girdiklerinde burası başta sadece eski bir araştırma alanı gibi görünür. Ancak kısa süre sonra burada yalnız olmadıkları anlaşılır. Çünkü içeride biri vardır. Ve bu kişi kendini doğrudan günlüklerin gerçek yazarı olarak tanıtır. İlk başta her şey mantıklı görünür. Dipper sonunda aradığı kişiyi bulduğunu düşünür. Ancak Wendy'nin dikkatli gözlemleri sayesinde küçük tutarsızlıklar fark edilir. Ve gerçek ortaya çıkar. Karşılarındaki şey yazar değildir. Bu varlık zamanında yazar tarafından üzerinde deneyler yapılmış bir şekil değiştirici yaratıktır. Bu yaratık geçmişte bulunduğu kafesten kaçmayı başarmıştır. Ancak sığınağın dışına çıkamaz. Bu yüzden tek bir amacı vardır. Onları kandırmak ve özgürlüğünü kazanmak. İşte bu noktada bölüm tam anlamıyla psikolojik bir kabusa dönüşür. Çünkü bu yaratık sadece şekil değiştirmez. İnsanların güvendiği kişilere de dönüşür. Seslerini taklit eder, davranışlarını birebir kopyalar. Yani artık kim gerçek, kim sahte ayırt etmek neredeyse imkansızdır. Grup içinde paranoya başlar. Herkes birbirinden şüphe etmeye başlar. Güven duygusu tamamen parçalanır. Bu durum bölümün en güçlü korku unsurunu oluşturur. Çünkü bu noktada korku fiziksel tehditten çok daha ötedir. Kime güveneceğini bilememek ve bu durum izleyiciye doğrudan geçen bir gerilim yaratır. Yaratığın sürekli form değiştirmesi, Dipper ve diğerlerini manipüle etmeye çalışması gerçekten rahatsız edici bir atmosfer oluşturur. Sonunda yaratık tekrar etkisiz hale getirilir ve hapsedilir. Ancak asıl rahatsız edici an tam her şey bitmiş gibi görünürken yaşanır. Yaratık Dipper'a doğrudan konuşur ve ona şöyle der: "Yazarı asla bulamayacaksın ve eğer bulursan alacağın son biçim bu olacak" der. Ardından Dipper'ın kendi suretine bürünerek korku ve dehşet içindeki bir versiyonunu ona gösterir. Bu sahne sadece Dipper'ı değil, oradaki herkesi derinden sarsar. Çünkü bu sadece bir tehdit değildir. Geleceğe dair karanlık bir ima gibidir. Ve bu an bölümün psikolojik etkisini zirveye çıkartır. Gariptir ki dizi içinde Dipper'ın hikayesi ise bu olaylarla paralel bir şekilde ilerler. Dipper her fırsatta Wendy'yi etkilemek için çabalarken aslında kendi gerçekliğinden uzaklaşmaktadır. Ama bölüm ona çok net bir ders verir. Kendin olmadığın sürece kimse seni gerçekten sevemez. Ve aynı zamanda çok daha karanlık bir mesaj bırakır. Gerçek sandığın şey bile seni kandırıyor olabilir. Into the Bunker bölümü sadece bir canavar hikayesi değildir. Bu bölüm güvenin ne kadar kırılgan olduğunu ve insan zihninin belirsizlik karşısında nasıl çözüldüğünü gösterir. Ve en önemlisi şunu hatırlatır: bazen en büyük korku karşındaki şeyin ne olduğunu bilmemek değil, bildiğini sandığın şeyin aslında yalan olmasıdır. Neler oluyor?
Bu da nedir böyle? Geç kaldık. Bu dünyanın sonu. Esrarengiz kasaba evreninde her şeyin çöktüğü, gerçekliğin tamamen parçalandığı bir an varsa o da şüphesiz dizinin final bölümü olan Worldmageddon yani Tuhaflıklar Kıyameti adlı bölümdür. Bu bölümde Bill Cipher Mabel'ı kandırarak boyutlar arası yırtığı yok eder ve bununla birlikte onun dünyası ile gerçek dünya arasındaki kapı tamamen açılır. Ve bu andan sonra Bill Cipher artık sadece bir varlık değildir. Çok boyutlu, gerçekliği aşan bir güce dönüşmüştür. Gücü esrarengiz kasaba içerisinde sınırlı olsa da elbette final bölümlerinde onun ne kadar büyük bir tehdit olduğunu çok net bir şekilde anlamıştık. Bill Cipher zaten baştan beri dengesiz, öngörülemez, kaotik ve sadist bir karakterdi. Ama bu yeni gücüyle birlikte artık sadece tehlikeli biri değildi. Mutlak bir kabusa dönüşmüştü. Kasabaya diğer boyutlardan gelen kaotik varlıklar saldırmıştı. Gerçeklik tamamen bozulmuş, kuralları ortadan kalkmıştı. Hatta esrarengiz kasaba adeta bir cehenneme dönüşmüştü. Bill Cipher o kadar korkunç bir karakterdi ki esrarengiz kasaba içinde yaşayan çoğu kasaba halkını taşa çevirmiş ve onların bedenlerinden kendine devasa bir taht inşa etmişti. Ondan kaçmayı başaranlarsa hayatlarının geri kalanını korku ve çaresizlik içinde saklanarak yaşıyordu. Bu sırada Mabel, Bill tarafından oluşturulan sahte bir boyuta hapsedilmişti. Ona kusursuz bir dünya sunulmuştu. Ama bu dünya aslında bir hapishaneydi. Mabel hiçbir şeyin farkına varmadan orada sonsuza kadar kalacak şekilde kandırılmıştı. Ve Bill Cipher onu sürekli izliyordu. Onu sürekli kontrol altında tutuyordu. Bu sahte dünya ilk başta mükemmel görünse de aslında tamamen manipülasyon üzerine kurulmuştu. Bölümün devamında Dipper, Sus ve Wendy sonunda Mabel'ı kurtarmak için harekete geçmişti. Ancak oraya gittiklerinde acı bir gerçekle yüzleştiler. Gördükleri mükemmel dünya gerçek değildi. Bu yer Mabel'ı içeride tutmak için tasarlanmış bir illüzyondu. Ve bu illüzyon o kadar ustaca tasarlanmıştı ki buranın aslında gerçek olmadığını bilen Sus ve Wendy bile Bill Cipher'ın manipülasyonları yüzünden tuzağa düşmüş ve onlar da bu dünyada kalmak istemişlerdi. Ancak cennet sandıkları yer bir tür psikolojik hapishaneydi. Dediğim gibi Bill Cipher burayı o kadar ustaca yapmıştı ki neredeyse Dipper'ı bile kandırmayı başaracaktı. Ancak Dipper her şeye rağmen buna direnmeyi başardı. Mabel gerçeklikten kaçmak istediği için burada kalmayı ısrar etse de bölümün bir noktasında Dipper onu ikna etmeyi başarıyor ve buradan çıkmaya karar veriyorlar. Tam bu noktada Bill Cipher gerçek yüzünü gösteriyor ve bu sahne onun ne kadar korkunç olabileceğini açıkça gösteriyor. Çünkü Mabel'ın sahte dünyasında bulunan her şey bir anda değişiyor. Masum görünen ortamlar bozuluyor, varlıklar şeytani bir forma dönüşüyor ve her şey doğrudan onlara saldırmaya başlıyor. Yani bölüm içinde Dipper'ın da söylediği gibi cennet iptal oluyor. Buradan çıkmalıyız. Sus Wendy, cennet iptal oldu. Aslında başından beri güvenli sanılan yer bile tam anlamıyla bir tuzaktan ibaretti. Finale doğru ilerledikçe Bill Cipher'ın ne kadar kaotik bir karakter olduğunu daha iyi anlamıştık ve onun gerçek amacı tamamen açığa çıkmıştı. O sadece esrarengiz kasabayı değil, tüm evreni kendi istediği şekilde yeniden şekillendirmek istemişti. Daha da önemlisi bunu anlatırken duyduğu keyif ve heyecandı. Onun ne kadar sadist ve tehlikeli olduğunu açıkça göstermişti. Kendisine karşı gelen herkese işkence ederek yok ediyordu ve kaosu bir eğlence gibi görüyordu. Bu noktada artık bir tehdit değildi, bir yıkım gücüydü. İşte bu noktada dizinin final bölümü olan Worldmageddon yani Tuhaflıklar Kıyameti bölümü bize şunu çok net bir şekilde gösteriyor. Eğer Bill Cipher gerçekten kazanmış olsaydı bu sadece bir kasaba felaketi olmayacaktı. Tüm evreni yutan bir kaos olacaktı. Bu videoda sizlerle birlikte esrarengiz kasaba içerisinde görmüş olduğumuz en korkunç mesajlar veren en karanlık bölümler hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.